Herkese selamlar. Los Angeles dedik, hava sıcak dedik. Havalar bu ara çok soğuk. Yani gene böyle atkı, bere, eldiven gerektirecek bir hava yok ama üzerimdeki sweatshirt gündüzleri gerekiyor. Gelmeme bir ay kaldı. Motovlogsuz geçiyor hayatım. Bugün kiraladığım arabamın yağ değişim günü. Bu aracı kiraladığım şahıs bu işi bana çaktı. Kamerayı ben şuraya bir bağlayayım önce. Evet, kamerayı bağladım. Açı fena değil sanırım. Şimdi yola çıkalım. Şimdi bir önceki videoda anlatmıştım. Arabayı kiraladım. Kullanıyorum aktif şekilde. Sürekli üzerindeyim. Zaten çok gıcık böyle salak bir heriften kiraladım. Bayağı kıl bir tip. Arabanın dediği yağ değişimi sana ait. Ya bayağı saçma bir şey aslında ama işte ucuza sayılabilecek paralara kiraladım. Bazı açılardan çok ucuz, bazı açılardan aşırı pahalı. Onun da detayına sonra geleyim. Dedi 3000'de bir arabanın, 3000 milde bir arabanın yağını değiştir yani. Normalde Türkiye'de 10.000 kilometre. 3000 mil dediğin şey 4000 küsür kilometre yapar yani. Hadi olsun 5000. Adam böyle bir garip. Hadi dedim gıcıklık yapmayayım. Daha benim 3000'i de dolmadı açıkçası. Daha 2000 mil yaptım ben arabayı kiralayalı. 40 gün falan oldu. Her gün bir işte 50 mil yapıyorum gibi. Ama arabanın bir göstergesi var. Yağ ömrünü. Burada bir göstergede yüzde olarak gösteriyor. Ben zaten arabayı kiraladığımda o %80'de biraz hızlı düştü. Şu anda yüzde bakayım. Şu anda %15 gösteriyor. Bayağı düşük seviye, artık daha fazla geciktirmemem lazım. Riskli olabilir. Onu değiştirmeye gidiyorum. Burada gene ucuz sayılabilecek bir yağ değişim garajı var. Jiffy Lube deniyor. Orada bugün sabah bir görüştüm. Hatta gittim, sıraya da girdim. Baktım çok kuyruk vardı. O bile böyle kuyruklu burada. Her şey sıra yani. Kahve al sıra, markete gir sıra. Yemeğini al sıraya gir falan. Böyle sıra yani. Hayat sıradan ibaret. Gece kulüplerinin önünde böyle sıralar. Bir tane pizzacı açılır, sıra olur. Bir dondurmacı bir kampanya yapar. Önünde böyle 1000 kişi sıra. Bunlar böyle sıraya isyan eden bir millet değil. Biz pek sırayı sevmeyiz. Sabırsız bir millet olduğumuz için. Biz fazla çalışan olsun, o sıra olmasın. Fazla beklemeden hemen bu iş bitsin isteriz yani. Ben böyle süpermarket sıralarında böyle 3. kişi olanın kafayı yemelerini bilirim yani. Böyle o teyzeler falan, amcalar, açsanıza şu kasaları falan. Burada bir tane kasayı açıyorlar. Seni böyle mal gibi diziyorlar. Bir kişi gıkını çıkaramıyor. Konuya geri dönelim. Bugün gene öyle bir sıra. Arabada bekliyoruz. Böyle yağ değişecek. Ulan öyle yağ mı değişir? Garip bir sistem işte yani. Yağ dediğin, gidersin hacı. İnersin arabadan. Ya arabayı verirsin, 2 saat sonra gider alırsın. O da yok burada. Bırakamıyorsun arabayı, adam diyor. Nereye? Otur içinde. Tabii bu dediğim Jiffy biraz farklı bir sistem. Biraz böyle fast food sistem yani. Hızlı. Gir sıraya, otur arabada, bekle. Çıt çıt yapsınlar ama o çıt çıt işte adam dedi ki 1 saat sürecek. O yüzden vazgeçtim. Dedim ben öğleden sonra geleyim. Şimdi çıktım, Jiffy'e gidiyorum. $50 yağ değiştirilecek. Yağ ve yağ filtresi. Dedim en ucuzu neyse onu yapın. Bu araba kiralık. Öğleden ver ama $50. Hatta dedim daha ucuza bulur muyum gibisinden. Böyle birkaç yanda bir tamirci dükkanı var. Bu böyle biraz daha hızlı bir sistem. Yanında böyle tamirci var. Daha böyle bir garaj, sanayi tipi. O dedi $110. Fiyatlar böyle. O yüzden Jiffy dediğim yere geri gidiyorum. Saat şu anda 4. 5'e kadar bitmiş olması lazım. 5'te işim var. Umarım 1 saat içinde biter. Bayağı da trafik var. Gördüğünüz gibi duruyorum. En son videoyu çekeli birkaç hafta oldu galiba. Aslında burada bir şeyler üretip çekmem lazım. İnanın hiçbir şey yapmadım. Yapasım gelmedi. Gideyim şimdi Los Angeles sokaklarını mı anlatayım size. O heyecanım pek yok. Dediğim gibi kendimi çok odaklamışım bir motovlog üretmeye. Orada kendimi iyi hissediyorum ve orada güzel konulara değinebiliyorum. Aklıma orada fikirler geliyor. Motordan bahsetmek istiyorum. Fotoğraftan bahsetmek istiyorum falan. Burada içinde bulunduğum ortamlarda şu an ona denk gelemiyorum. Bir motorda değilim. Hiç sevmediğim bir taşıtta arabadayım. Sizlere çok değişik gelir aslında buraları anlatsam ama inanın yok yani. Eğer gene de keşke olsaydı izlerdik diyenleriniz varsa bu YouTube kanalının ilk videolarına inin. Ben buraya geçen sene geldiğimde daha motovlog kafalarında değilken burada birkaç yeri anlattım. Gidin bir onlara bakın. Başka da benden Los Angeles videosu artık istemeyin. Affedin beni bu konuda. Olsaydı belki iyi olurdu ama. Gelmeden önce de biraz size Amerika'dan bahsettim.
Vizesinden bahsettim. Amerika'da nasıl bir hayat var biraz ondan bahsettim. İzmir'de motor kullanırken bitti. Buraya gelince konular sıfırlandı. Burada yoğun bir tempodayım, çalışıyorum. İzmir'de fotoğraf işlerimin en yavaş olduğu dönemde Amerika'da olmayı tercih ediyorum. İşte Ekim-Kasım aralığa denk geliyor. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. 3 aylık, 2 aylık gelip gitmelerle. Oradan biraz para biriktirip dönmeye çalışıyorum. Yoğun çalışıyorum. Şimdi mekana doğru yaklaşıyorum. Orada tekrar yayına devam edelim. Evet, mekana geldik. Mekanımız burası. Şu anda sırada bekliyoruz. Çok fazla sıra yok. Yani önümde bir 4 tane kadar araba var. Beklemeye başladık. Bakalım ne kadar sürecek. Burayı göstereyim. Karşıda bir tane ne diyor? 83 yıllık bir hot dogcu. Buranın ünlü ve eski yerlerindendir. Burada da çok sıra olur. Şu pembe yer. Pinkies. Bu böyle bir alley denilen boşluklar var. Tam böyle bir alley'in girişindeyim şu anda. Burada yağ değişim burada yapılacak. Sırayı bekliyoruz. Jiffy Lube. Şurada köşede göreceğiniz gibi ismi bu şekilde. Bekleyeceğiz bakalım ne kadar sürecek. Yağımızı değiştirelim. Yolumuza devam edelim. Umarım hızlı olacak bu iş. Şimdi tabii her ne kadar en dandik, en ucuz, en böyle fast food usulü yağ değiştirme yerine gelmiş olsam da elinde iPad'iyle bir eleman geldi. İşte isim, soyisim, e-mail adresi, arabaya konması gereken yağlar, fiyatları gibi bilgilerden bahsetti. Benim bazı bilgilerimi aldı çünkü herhalde böyle kampanyalar vesaire oldu mu e-mail ile haber vermeleri için. İçeride lobi kısmında dedi çay kahve istediğin şeyi tüketebilirsin dedi. Yarım saatle 1 saat arasında bir sürede bu işlem tamamlanır dedi. Ben de okey dedim. Durum böyle. Öyle bazı tabii profesyonel detayları var. Elemanların elinde böyle iPad'ler geliyorlar. Bir register süresi var yani. 2-3 dakika sürüyor. Bilgileri veriyorlar, gidiyorlar. Bu buranın güzel taraflarından biri. Öyle sürpriz bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Daha sıradayken biri geliyor size bilgileri veriyor. Öyle girdin, şu yağı koyduk bu kadar tuttu abla falan tarzında şeyler yok. Önceden bilgilerin verilmesi güzel bir detay. Evet, bir miktar kahve aldım. Kahve de zehir yani. Aşırı sert, simsiyah bir kahve. Hiç benlik değil açıkçası. Benim arabaya sıra geldi. İçeriye doğru çekiyorlar. Bir sonraki araç olarak yağ değişim başlayacak. Az bir vakit daha kaldı bakalım. Evet, biraz işlemler rötarlı gidiyor. Tabii burası kurallar ülkesi olduğu için aynı zamanda da yasaklar ülkesi. Arabayı içeri aldılar. Biraz yaklaştım ki lütfen dediler dışarı çıkar mısınız? O bölgede asla bulunmak uygun değil. Yasak yani burada her şey yasak. Burada en sevmediğim olay da bu zaten yani. Aşırı yasaklarla dolu bir ülke. Biz Türkiye'den geldiğimiz için pek yasaklar yok yani var ama kültürel olarak öyle gelişmişiz. Şimdi tabii arabanın her şeyini didik didik ediyorlar. Farklı sıkıntıları varsa onları tespit edip tabii onları da tamir edip para alma çabaları ama başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum tabii. Yanında işte sırada gitsem eleman öncük çıncık her şeyine bakıyor. Bir fırsatını bulsam diyeceğim uğraşmayın. Zaten yaptırmayacağım ama işlerini aşkla yapıyorlar. Hiç karışmak istemedim. Amerika'da fast food icabı araba yağ değiştirme sürecini sizlerle paylaşıyorum. Bakalım gerçekten de fast food gibi mi? Abi bayağı gece oldu ya. Öyle 30 dakika 40 dakika değilmiş yani. Kaçta geldim buraya? 4 gibi geldim. 4'e 10 kala geldim. 1,5 saat oldu. Uzun sürdü. $52 ödeme yaptım. Vergiyle beraber fiyat o. Yağ değiştirme macerası da burada tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi Amerika'da sıradan bir yağ değiştirme sürecini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada işler böyle. Sistem biraz olsun farklı. Umarım Amerika'ya geldiğinizde daha zevkli şeylerle uğraşıyor olursunuz. Buraya gelme fırsatınız olursa böyle yağcılarda, tamircilerde falan hiç dolanmayın. Kendinize iyi bakın. Karanlık oldu. Bir şey çekmeye artık bu saatten sonra gerek yok. Hoşçakalın.